Bir tarafta Anadolu'nun en tanınmış sürü koruma köpeklerinden biri. Güçlü gövdesi, atletik yapısı, kalın boynu ve yüksek dayanıklılığıyla tanınan Kangal. Diğer tarafta ise ormanların en sert ve en dayanıklı hayvanlarından biri, yaban domuzu. İlk bakışta bu karşılaştırmanın cevabı kolay gibi görünebilir. Çünkü Kangal dünyanın en güçlü köpekleri arasında gösteriliyor. Ama yaban domuzu da dışarıdan göründüğü kadar sıradan bir hayvan değil. Hatta yetişkin bir yaban domuzunun sahip olduğu fiziksel özellikler onu birçok yırtıcı için bile ciddi bir rakip haline getiriyor. Peki gerçekten hangisi daha güçlü? Bir kangal ile yetişkin bir yaban domuzu karşı karşıya geldiğinde fiziksel üstünlük kimde olur? Bu sorunun cevabını verebilmek için sadece ağırlığa ya da dişlere bakmak yeterli değil. Çünkü doğada güç tek bir özellikten oluşmaz. Kütle, kas gücü, hız, çeviklik, dayanıklılık, savunma mekanizmaları ve en önemlisi sahip olunan silahlar. Hepsi birlikte değerlendirilmelidir. Şimdi bu iki hayvanı tek tek inceleyelim. Kangal öncelikle bir dövüş köpeği olarak ortaya çıkmış bir hayvan değildir. Bu çok önemli bir ayrıntı. Kangalın temel görevi sürüyü korumak. Yani onun doğadaki asıl işi bir hayvanı yakalayıp öldürmek değil. Sürüye yaklaşan tehdidi caydırmak ve gerektiğinde tehdit ile sürü arasında durmaktır. Bu nedenle kangalın vücudu sadece saldırı için değil, uzun süre çalışabilmek için de şekillenmiş. Uzun bacakları, güçlü göğüs kafesi, sağlam kemik yapısı ve atletik vücudu ona önemli bir hareket kabiliyeti kazandırıyor. Kangal aynı zamanda oldukça güçlü bir köpektir. Fakat internette kangal hakkında dolaşan bazı inanılmaz iddialara dikkat etmek gerekiyor. Örneğin kangalın kesin olarak dünyanın en güçlü köpeği olduğu ya da ısırma kuvvetinin belirli ve aşırı yüksek bir rakam olduğu gibi ifadeler bilimsel olarak her zaman desteklenmiş bilgiler değil. Kangalın gerçek gücü zaten sadece çene kuvvetinden ibaret değil. Onu etkileyici yapan şey güçlü vücudu, dayanıklılığı, hızı, cesareti, çevikliği ve koruma içgüdüsünün birleşimi. Öncelikle geniş alanlarda hareket etmesi gerektiğinde kangalın atletik yapısı büyük avantaj sağlar. Fakat şimdi karşısına çok farklı bir rakip çıkaralım. Yani yaban domuzunu. Yaban domuzu birçok insanın düşündüğünden çok daha güçlü bir hayvan. Özellikle büyük ve yetişkin erkekler ciddi bir fiziksel güce sahip olabilir. Üstelik yaban domuzunun vücudu adeta zorlu yaşam koşullarına göre tasarlanmış. Kalın deri, yoğun kas yapısı, güçlü omuzlar, kısa ama çok sağlam bacaklar ve en önemlisi savunma için kullandığı keskin köpek dişleri. Yaban domuzlarının erkeklerinde özellikle gelişmiş olan alt ve üst köpek dişleri ciddi yaralanmalara neden olabilecek silahlardır. Bu dişler sadece görüntü için değil, erkek yaban domuzları bunları rakip erkeklerle mücadelede kullanabilir. Ayrıca tehdit altında kaldıklarında kendilerini savunmak için de kullanabilir. İşte kangal ile yaban domuzu arasındaki karşılaştırmayı zorlaştıran en önemli noktalardan biri budur. Çünkü kangalın en önemli silahı ağzı ve vücudunun gücü iken yaban domuzun saldırısında ağırlığı ve dişleri birlikte devreye girer. Şimdi işin en kritik kısmına gelelim. Kangal güçlü bir köpek olmasına rağmen büyük bir yetişkin yaban domuzuyla arasında ciddi bir kütle farkı oluşabilir. Kangalın ağırlığı bireye, cinsiyetine ve yetiştirilme koşullarına göre değişir. Yaban domuzlarında ise boyut farkı çok daha büyük olabilir. Özellikle iri erkekler birçok kangalın karşısına çıktığında kütle avantajını açık şekilde kullanabilir. Ve doğada kütle çok önemlidir. Çünkü 20 veya 30 kilogramlık bir fark bile fiziksel mücadelede büyük bir değişiklik yaratabilir. Daha ağır hayvanın rakibini itmesi, dengesini bozması ve darbelerin etkisini artırması daha kolaydır. Üstelik yaban domuzunun ağırlığı sadece gövdesinden gelmez. Kaslarının önemli bölümü ön tarafta yoğunlaşmıştır. Özellikle omuz ve boyun bölgesi son derece güçlüdür. Bu nedenle yaban domuzunun önden gelen saldırısı görüntüsünden çok daha ciddi olabilir. Peki kangalın hiç mi avantajı yok? Elbette var.
Hatta kangalın bazı önemli avantajları bulunmakta. Bunların başında hareket kabiliyeti geliyor. Kangal, dört ayaklı bir rakibe karşı oldukça çevik hareket edebilir. Yön değiştirebilir, geri çekilebilir, mesafeyi açabilir ve tekrar yaklaşabilir. Yaban domuzu ise güçlü olmasına rağmen aynı ölçüde çevik değildir. Özellikle dar bir alanda manevra yapmak zorunda kaldığında kangalın hareket kabiliyeti önemli bir avantaj sağlayabilir. Kangalın bir başka avantajı ise dayanıklılığıdır. Sürü koruma köpekleri geniş alanlarda uzun süre hareket etmeye ve çevreyi kontrol etmeye uygun köpeklerdir. Bu da kangalın sadece kısa süreli güç üretmek yerine uzun süre aktif kalabilmesini sağlamakta. Ancak burada çok önemli bir ayrıntı var. Çeviklik her zaman fiziksel üstünlük anlamına gelmez. Çünkü karşıdaki hayvanın tek bir doğru hamlesi bile ciddi sonuçlar doğurabilir. İşte yaban domuzunun tehlikeli olduğu nokta tam olarak burası. Yaban domuzunun en büyük silahı dişleridir. Yaban domuzunun ağzındaki köpek dişleri onun en korkulan savunma araçlarından biridir. Özellikle yetişkin erkeklerde bu dişler oldukça gelişmiştir. Ve saldırı sırasında yaban domuzu sadece ısırmaya çalışmaz. Gövdesini kullanarak ileri doğru hamle yapabilir. Başını aşağıya indirerek dişlerini rakibine doğru savurabilir. Bu yüzden yaban domuzun saldırısı bir köpeğin alışık olduğu klasik bir rakiple karşılaşmasından çok daha farklıdır. Kangalın karşısında başka bir köpek olduğunu düşünün. Rakibin pençeleri yok, keskin köpek dişleri var ama gövdesi farklı. Yaban domuzunda ise dört ayak üzerinde son derece güçlü bir gövde ve buna ek olarak kesici dişler bulunuyor. Bu kombinasyon onu tehlikeli hale getiriyor. Yaban domuzları hakkında en şaşırtıcı şeylerden biri dayanıklılıklarıdır. Bu hayvanlar ormanlarda, çalılıklarda, dağlık bölgelerde ve farklı iklim koşullarında yaşamaya uyum sağlamıştır. Toprağı kazabilirler, yoğun bitki örtüsünün içinde ilerleyebilirler, uzun mesafeler kat edebilirler ve gerektiğinde oldukça hızlı hareket edebilirler. Yani yaban domuzu sadece ağır ve hantal bir hayvan değildir. Kısa mesafelerde şaşırtıcı derecede hızlı olabilir. Bu da insanların yaptığı bir başka hatayı ortaya çıkarıyor. Yaban domuzunu sadece iri bir domuz gibi görmek büyük bir yanılgı. Aslında karşımızda güçlü savunma mekanizmalarına sahip vahşi bir memeli bulunuyor. Kangalın hikayesinin önemli bir bölümü de burada başlıyor. Çünkü kangalın görevi sadece fiziksel saldırı değil, bir sürü koruma köpeğinin en önemli özelliklerinden biri tehdidi caydırabilmek. Kangalın iri gövdesi, havlaması, duruşu ve kendinden emin hareketleri birçok hayvanın yaklaşmasını engelleyebilir. Bu nedenle bir kangalın başarısını sadece bir hayvanı yenebilir mi şeklinde değerlendirmek aslında doğru değildir. Onun asıl başarısı tehlikenin sürüye ulaşmasını engellemesidir. Bu nedenle kangalın doğadaki gerçek gücünü anlamak istiyorsak onu bir dövüş köpeği gibi değil, bir koruma köpeği gibi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir fark. Peki tek kangal mı, birden fazla kangal mı? Burada sonuç tamamen değişebilir. Çünkü sürü koruma köpekleri çoğu zaman tek başına değerlendirilmemelidir. Birden fazla köpek olduğunda tehdit farklı yönlerden kontrol edilebilir. Köpekler rakibi çevreleyebilir, mesafeyi koruyabilir, dikkatini dağıtabilir ve en önemlisi yaban domuzun tek bir köpeğe odaklanmasını zorlaştırabilir. Ancak bu kangallar yaban domuzunu kesin yener anlamına gelmez. Tam tersine yaban domuzu birden fazla köpekle karşılaştığında da son derece tehlikeli olabilir. Özellikle iri bir erkek yaban domuzu kendisine yaklaşan köpeklere karşı çok sert savunma yapabilir. Dolayısıyla sayı arttığında bile risk ortadan kalkmaz. Peki birebir de kim daha güçlü? Şimdi sorunun en önemli kısmına geldik. Bir tarafta güçlü, atletik ve dayanıklı bir kangal, diğer tarafta ise yetişkin ve iri bir yaban domuzu. Eğer sadece fiziksel güçten söz ediyorsak, özellikle büyük bir yetişkin erkek yaban domuzuna karşı avantaj yaban domuzundadır. Neden? Çünkü daha yüksek vücut kütlesi, çok güçlü omuz ve boyun yapısı, kalın ve dayanıklı vücut ve keskin köpek dişleri. Yaban domuzuna ciddi bir avantaj sağlar. Kangalın ise çeviklik, hız, hareket kabiliyeti ve dayanıklılık gibi avantajları var. Fakat büyük bir erkek yaban domuzunun fiziksel yapısı birebir mücadelede kangal için son derece tehlikeli bir rakip oluşturur. Yani kangal kesin olarak yaban domuzundan güçlüdür demek doğru olmaz. Aynı şekilde her yaban domuzu
Kangaldan güçlüdür demek de doğru değil. Çünkü burada boyut çok önemli. Genç veya küçük bir yaban domuzu ile iri yetişkin erkek yaban domuzunu aynı kategoriye koyamayız. Peki hangisi daha güçlü, hangisi daha etkili? İşte burada çok daha ilginç bir ayrım ortaya çıkıyor. Kangalın gücü daha çok hareket, dayanıklılık ve caydırıcılık üzerine kurulu. Yaban domuzun ise kütle, kas gücü ve savunma silahları üzerine kurulu. Bir başka ifadeyle kangal daha atletik bir güç ortaya koyarken yaban domuzu daha yoğun ve patlayıcı bir fiziksel güç ortaya koyar. Bu nedenle hangisi daha güçlü sorusuna tek kelimelik cevap vermek yerine gücün türünü belirtmek daha doğru. Saf fiziksel güçte iri yetişkin yaban domuzu önde. Çeviklikte kangal önde. Uzun süre hareket etme ve dayanıklılık konusunda kangal önemli bir avantaja sahip. Savunma silahları açısından yaban domuzu önde. Caydırıcılık ve sürü koruma konusunda kangalın uzmanlaştığı alan burası. Fakat en önemli gerçek şu, doğada hayvanlar sürekli olarak birbirleriyle ölümüne mücadele etmez. Bu özellikle köpekler ve yaban domuzları için çok önemli. Bir kangalın görevi normal şartlarda yaban domuzuyla savaşmak değil, nasıl ki yaban domuzunun amacı da bir köpekle mücadele etmek değildir. Hayvanlar çoğu zaman gereksiz yaralanmadan kaçınır. Çünkü doğada bir yara bile ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bir hayvanın bacağından yaralanması, enfeksiyon kapması ve hareket kabiliyetini kaybetmesi günler veya haftalar sonra bile ölümüne neden olabilir. Bu yüzden vahşi doğada gerçek güç her zaman saldırmak değil, bazen en büyük güç çatışmadan kaçınabilmektir. Sonuç olarak kangal mı yaban domuzu mu? Şimdi bütün özelliklerini bir araya getirelim. Kangal için atletik, dayanıklı, çevik, güçlü, cesur ve sürü koruma konusunda son derece başarılı bir köpek diyebiliriz. Yaban domuzu ise ağır, kaslı, dayanıklı ve güçlü omuzlara sahip ve özellikle yetişkin erkeklerde son derece etkili savunma dişlerine sahip. Bu yüzden birebir fiziksel güç açısından özellikle iri bir yetişkin erkek söz konusu olduğunda yaban domuzunu öne çıkarmak daha doğru olur. Ama bu kangalın zayıf olduğu anlamına gelmez. Tam tersine. Kangalın gerçek gücü onu sadece bir hayvanla dövüştürerek ölçülemez. Onun asıl gücü sürünün yanında durması, tehdidi erkenden fark etmesi, tehdidin üzerine baskı kurması ve gerekirse sürüyle tehlike arasına girmesi ve uzun süre görev yapabilmesi. Yaban domuzunun gücü ise tamamen farklı bir sistem üzerine kurulu. O, doğada kendisini savunmak zorunda olan vahşi bir hayvan. Bu yüzden vücudunda güçlü omuzlar, kalın bir gövde ve keskin dişler gibi savunma özellikleri gelişmiş. Kısacası saf fiziksel güçte iri yaban domuzu, çeviklik ve atletik yapıda kangal, sürü koruma ve caydırıcılıkta kangal, silahlı savunmada yaban domuzu ve birebir karşılaştırmada özellikle büyük bir erkek yaban domuzuna karşı kangalın ciddi bir riskle karşı karşıya kalacağını söylemek gerekir. Çünkü doğada dışarıdan sakin görünen bir yaban domuzu birkaç saniye içinde son derece tehlikeli bir rakibe dönüşebilir. Belki de bu karşılaştırmanın en ilginç tarafı tam olarak bu. Kangal insanlık tarafından yüzyıllar boyunca sürüleri koruması için seçilmiş güçlü bir bekçi. Yaban domuzu ise doğanın kendi seçiliminden geçmiş, vahşi yaşamın acımasız şartlarında hayatta kalmayı başarmış bir hayvan. Bir sürüyü korumak için güçlü, diğeri hayatta kalmak için. Ve doğada bazen en güçlü olan değil, hayatta kalmak için en doğru özelliklere sahip olan kazanır.